We went to Palestine with the project team. We held meetings. Despite Israel's repressive attitude, we tried to reach the manuscripts. We tried to find manuscripts in the Al-Aqsa Mosque area. We tried to find written tablets and manuscripts in the most prominent encyclopedic museum in the world. We are sharing some examples with you. Together with all our stakeholders, we have held meetings and trainings workshops in the capital, Ankara. We have seen examples from manuscripts. We carried out our sightseeing activities. We have received information from the auctioneers. We listened to expert speakers and interviewed them. We organized trips to the most important historical points of Ankara. We visited the Nation Library, the largest library in our country, where manuscripts are preserved, renewed and digitized. We have examined the manuscripts. We visited the Book Healing Center. We talked to the staff here. We received information from the most authoritative mouths. Let's listen to Ayhan Tuğlu, head of the Presidential Libraries Department. Kütüphanemizdeki koleksiyonların büyük bir çoğunluğu derleme aracılığıyla gelmekte. Ayrıca 30'a yakın kişi tarafından özel koleksiyonları bağışlanmıştır. Kütüphanemizde yazmalar açısından baktığımızda şu ana kadar bir satın alma faaliyeti yapmadık ama yaklaşık 2500'e yakın yazma eser kütüphanemize bağış olarak gönderildi. Yazma eserler, Nadir Eserler Kütüphanesi'nin özellikle iklimlendirme ve nemlendirme koşulları sağlanan depolarında özel olarak barındırılmakta. Ve bunların restorasyon ihtiyacı olanları da Kitap Şifahanesi'nde gerekli işlemleri yapılmaktadır. En eski eserimiz 1380 tarihli Mevlid-i Nebevi isimli bir yazma eser. Özellikle 1380, 1500 yılları, 1700 yılları genelde dini kitaplar, edebi kitaplardan oluşmakta. O dönemlerde yazılan kitapların büyük bir çoğunluğu da bu şekilde yazılmıştır. El yazmaları konusunda Türkiye Yazma Eserler Kurumu ile birlikte zaman zaman çalışıyoruz. Özellikle onlardan destek alıyoruz. Herhangi bir bize yazma eser konusunda teklif geldiğinde ben özellikle Yazma Eserler Kurumu'ndaki uzman arkadaşlara havale ediyorum. Onlardan bir değer biçmeleri konusunda destek alıyoruz. Özellikle Kitap Şifahanemizin kurulması kısmında ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun Kitap Şifahanesi'nden destek aldık. Arkadaşlarımızın desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Şifahanesi kuruldu. Kütüphanemiz hizmete açıldığı ilk günden itibaren Türkiye Yazma Eserler Kurumu ile imzalanmış olduğumuz protokol neticesinde Türkiye'deki tüm dijitalleşmiş yazmaların
dijital görüntülerine Nadir Eserler Kütüphanemizden erişim sağlanabilmekte. Yine aynı şekilde Osmanlı arşivlerinin yaklaşık 70 milyon üzerindeki belgelerine dijital olarak yine bu şekilde kütüphanenin de nadir eserlerden erişim sağlanabiliyor. Tabii ki el yazmaları kanunen Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun uhdesine verilmiş. Birçok kamu kurumundaki eserler alınıp buralarda muhafaza ediliyor. Buralarda özellikle kayıt altına alınıyor ve bunların bir kısmı dijitalleştirilerek E-Devlet üzerinden ya da Türkiye Yazma Eserler üzerinden erişime açılıyor. Ayrıca araştırmacılar konuyla ilgili araştırma yapmak istediğinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu'na müracaat edip eserlerinde kullanılmak üzere belli bir varakta eserleri alabiliyorlar. Ancak sizin yapmış olduğunuz projenin şöyle bir önemi var. Bu eserler bilinen eserler değil. Ancak sizlerin araştırması sonunda gün yüzüne çıkıyor. Bunların bibliografik kayıtları oluşturuyor ve özellikle dijital ortama aktarılması ile ilgili siz de takdir edersiniz ki buradan Trabzon'a ya da Kayseri'ye gidip insanların evinde görme imkanı yok. Bu eserler dijitalleştirilip bir dijital platforma eklendiğinde, buradan yayınlanmaya başladığında artık tüm dünyanın kullanımına açılmış olacak ve eserlere erişim daha da basitleşmiş düzeye gelecek. Bu nedenden dolayı bu proje son derece önemlidir. Benim açımdan ve dünya açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Merhabalar, ben Derya Körük. 2020 yılından beri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Kitap Şifanesi'nde görev almaktayım. Biz burada 11 kişilik bir ekiple birlikte çalışmaktayız. 2 kimyager, 2 biyolog, 1 fotoğrafçı, güzel sanatlar mezunu uzman arkadaşlarımız ve restoratörlerden oluşmaktadır bu ekip. 2020 yılından bu yana Kitap Şifanesi olarak yaklaşık 30.000 adet nadir eserlerin kuru temizliği tamamlanmış durumdadır. Yaklaşık 2500 adette nadir ve yazma eserlerin restorasyon işlemleri bitmiş durumdadır. Koleksiyonlar kütüphaneden bize geldiklerinde öncelikle belgelemeleri yapılmaktadır ve sonrasında karşıda bir kuru temizlik odamız bulunmaktadır. Orada HEPA filtreli elektrik süpürgesiyle kuru temizlikleri yapıldıktan sonra temiz bir şekilde şifaneye gelmektedirler. Şifanede detay temizlikleri gerekli olan aletlerle, kuru temizlik, fiziksel temizlik ya da sponge dediğimiz uygun süngerlerle detay temizlikleri devam etmektedir. Belgelemesi yapılan eserlerin konservasyon öncesi, sırası ve sonrası fotoğraflanarak durumları belgelenmektedir. Uzmana gelen eserler kendi ihtiyaçlarına göre bir planlama çerçevesinde konservasyon işlemleri yapılır. Kabaca sıralarsak bunu metin ve cilt diye ayırabiliriz. Metnin ihtiyaç duyduğu uygun kalınlıktaki Japon kağıtlarıyla sayfa sağlamlaştırma işlemleri, varsa cetvel kırıklarının sağlamlaştırılması, döneminde kullanılan bantlar alınması gerekiyorsa onların uygun olmayan onarımlar başlığı altında eserden uzaklaştırılması işlemleri yapılmaktadır. Metin konservasyonu biten eserlerin cilt konservasyonuna başlandığında uygun olan solüsyonla yüzey temizliği ve sağlamlaştırma işlemleri yapılmaktadır. Eğer eksik kısımları varsa uygun olan deriler parça kayıpları şeklinde kesilerek ve gerekli durumlarda inceltilerek kayıpların olduğu bölgelere uygulanarak tamamlama işlemi yapılır. Bu hem cildi bir arada tutup sağlamlaştırmak için hem de metni korumak için gerekli bir işlemdir. Şifanede işlemleri bitmiş olan kitaplarımız kütüphanemizde yangına karşı korumalı ve özel iklimlendirmeli depolarımızla muhafaza edilmektedir. İsmim Ebru Çerezci Yılmaz. 22 yıldır restorasyon ve konservasyon biriminde görev yapmaktayım. Bu birimde kullandığımız malzemelerimizi size tanıtacağım. İşimizin inceliği ve niteliği kapsamında kullanılan malzemelerimiz de bir o kadar önemli ve özel. Öncelikle size Tyvek diye adlandırdığımız bir koruyucu malzemeyi göstermek istiyorum. Bu malzememizi eseri dış etkenlerden korumak için kullanıyoruz. İşimizi yaptıktan sonra eserin üstüne yerleştiriyoruz ki üstüne herhangi bir zarar gelmesin. Bu malzememiz böyle bir malzeme. Daha sonra fırça gruplarımız var. Çeşitli kalınlıklarda ve ölçülerde seçilmiştir hepsi.
Ağırlık gruplarımız var. Ağırlık gruplarımızın içinde eserin üstünde çalışılabilecek şekilde üretilmiş yılan ağırlık dediğimiz malzememiz var. Şöyle göstereyim. Daha sonra kesici gruplarımız var. Kesici gruplarımızda da genelde tamamlama yaparken kullandığımız malzemelerimiz el malzemeleri diye geçiyor. Yapıştırıcı grubumuz var. Yapıştırıcı gruplarımızı genelde kendimiz hazırlıyoruz. Kesici gruplarımızın içinde şöyle takımlarımız var. Bunlara dişçi aleti deniyor. Bunları genelde cilt restorasyonunda kullanıyoruz. Gerçekten de dişçi aletleri olarak nitelendirilir piyasada. Daha sonra bisturilerimiz var çeşitli uçlarda ve kalınlıklarda. Şöyle. Evet, çeşitli ölçülerde tekrar makaslarımız var. Bunları da Japon kağıtlarımızı kesmekte kullanıyoruz çoğunlukla. Şurada silgi gruplarımız, yani kuru temizlik esnasında kullandığımız çeşitli ölçülerde, boyutlarda ve markalarda silgi gruplarımız var. Bunlar da ıstaka dediğimiz kemik ve teflondan üretilmiş, genelde sağlamlaştırma ve düzleştirme işleminde kullandığımız malzemelerimiz. Şurada da bizim su kalemi dediğimiz bir malzememiz var. Bununla da Japon kağıdımızı keserken uygun ölçüde kesmek işine yarıyor kendisi. Bunlar da bizim özel üretilmiş, restorasyon ve konservasyon için üretilmiş renkli kalemlerimiz. Bunları da tamamlama yaptığımız eserde kullandığımız Japon kağıdını renklendirmek için kullandığımız malzemelerimiz.